Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten WhatsApp şifa grubumuza dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını, bilgilendirmeleri paylaştığım bir grubumuz var. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlarımı düzeltirken çok kısa bir bilgi vereceğim. Açılımlar esnasında aktardığım bilgilendirmeler, ilişkilerle ilgili, genel hayat okumasıyla ilgili verdiğim bilgiler, almış olduğum eğitimler, evrensel yasalarla ilgili araştırdığım, öğrendiğim bilgiler, danışanlarımla beraber tecrübe ettiğimiz analizler, başta olmak üzere sizlere aktardığım bilgilerdir. Bu bilgileri iletiyorum. Bu bilgileri iletmiş olmam sizin bu bilgilerle ilgili araştırma yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Kim ne bilgi aktarıyorsa bunları lütfen araştırın. Bunun yanı sıra biri bir şeyi söyledi diye yapmak zorundasınız olarak algılamak çok garip. Örnek olarak bu kanalda en çok takıldığımız şey yargılama konusu. Birçok arkadaşım buna karşı geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı şeyleri kabul etsek de etmesek de sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Yasalar gibi. Yerçekimi yasasını ister kabul edin, ister etmeyin. Deyin ki hayır, yerçekimi yok deyin. Hiç fark etmez. Siz bir taşı alıp attığınızda o taş düşüyor mu? Düşüyor. Siz ister yerçekimi var deyin, ister buna yerçekimi deyin, ister başka bir şey deyin. Hiç fark etmiyor. Evrensel düzende bu yasa var ve işliyor mu? Evet. O yüzden sizin kabul edip etmemeniz çok da önemli olmuyor açıkçası. Sistem olarak söylüyorum bunu. Şimdi burada aktardığım bilgiler de bu sistem böyle işliyor. Bunu bilin olarak aktardığım bilgiler. Burada size şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın, şu bu gibi bir şey haddim değil zaten. Ama ben bu bilgiyi aktarırım. İsteyen arkadaşlarım alır kullanır, istemeyen arkadaşlarım kullanmaz. Mantığınıza da yatmayabilir. Hayır ben işte şunu yapacağım, tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben size bu bilgiyi aktarırken şöyle diyorum. Yargılamaya devam ederseniz aynı konularla yargılanırsınız. Karşınızda öfkeyle, nefretle davrandığınız kişiler varken siz diyorsunuz ki benim hayatımı bu kişiler alt üst etti. Bir de ben yargılayarak tekrar bu kişilerin vesile olduğu çok farklı bir karma daha yaratayım hayatıma. Daha büyük negatifliği çekeyim. Tercih sizin. Bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda siz birini yargılamadığınızda sistem tamam bak A kişisini yargılamıyor, affetti, hadi tamam ona ben bir şey vermeyeyim demiyor. Sistem her zaman gerekeni yapar. Siz ister kabul edin, ister beddua edin, ister yargılayın, ister rezil edin, ister bilmem ne yapın. Hiç fark etmiyor. Sistem karşısında alması gereken bir ders varsa kişinin onu verir. Ama siz ne yapmış olursunuz? Zaten o kişi o dersi alacakken siz kendi hayatınıza bu durumların içerisinde hangisini yapıyorsanız onun karşılığını alırsınız. O yüzden sistem böyle işliyorsa biz neden hayatımıza negatif şeyleri davet edelim ki? Ama bu bilgiyi aktarırım. Farkındalık seviyesine göre herkes alır ya da almaz. Ya da farklı karmaları vardır. Farklı görmesi gereken durumlar vardır. Bunlarla yüzleşir. Bu sadece bir bilgi aktarımı. Kabul edin ya da etmeyin. Ya da burada söylediğim şeyleri yapma arkadaşım, yapmak zorunda değilsin ki. İşte ben tek düz insanlardan olmak olma. Hiçbirimiz tek düz değiliz ki. Ama emin olun negatife hizmet eden ya da içindeki öfkeyi kontrol edemediği için, konuşmasını kontrol edemediği için, ağzından çıkan kelimeleri, sözcükleri bilmediği için, ne dediğini kendi kulağı duymadığı için hayatına negatiflik çeken insan sayısı çok çok fazla.
Farklı olmak istiyorsanız siz onlar gibi olmayın. Siz sevgiyi seçin. Affedin demiyorum. Herkes affetmek zorunda olmayabilir. Böyle bir durumun içerisinde olmayabilirsiniz. Affetmeyin. Ama öfkeyle kendinizi zehirlemeyi bırakın. Ya da yargılamayı bırakın ki Rabbim zaten herkese hak ettiğini yaşatır. Öyle ya da böyle. Siz kendi hayatınıza negatiflikler çekmeyin. Kimin ne yaşadığını, nasıl bir çocukluk geçirdiğini, nasıl bir kodlaması olduğunu, nasıl sınavları olacağını bilemezsiniz. Zaten bilmemelisiniz. Sizi alakadar etmiyor. Bizi alakadar eden tek şey kendimiziz. Bir sürü insanın içerisinden sürekli bizi aldatacak insanları çekiyorsak ve sürekli karşımızdakilere ne kadar işte karakteri şöyle böyle diyorsak, hayır, dur orada. Sen seçiyorsun onları. O kadar aldatmayacak, karakteri düzgün olan kişileri seçemiyorsak işte orada bir yaramız vardır. Bu bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılmasın. Bizim yaramız vardır orada. Biz seçiyoruz onları. Biz orayı değiştirmeliyiz ki hayatımız değişsin. Dedim, çok konuştum, özür dilerim. Hemen başlayalım. Yani burada dediğim gibi duyduğunuz şeyler duyuyorsunuz. Yapıp yapmamak, doğru olup olmadığını değerlendirmek size kalmış. Ama şunu yanlış anlamayın. Bunu söyledim, yargılamayın. Bunu söylemiyorum, haddim değil. Kimsenin değil. Herkes kendi kararlarını vererek zaten devam ediyor. Etmeli de. Dedim ve devam ediyorum. Yani bu kanal bence sıradan bir tarot kanalı değil arkadaşlar. Amacım burada sadece tarot okuması yaparak gelecek gelmeyecek değil. Bunun için dinliyorsanız sıkılma ihtimaliniz çok yüksek. Ama özür dilerim, amacım bu değil. Bu kanaldaki amacım bu değil. Bu kanalda hem sizin o beklediğiniz bilgileri vermek hem de en azından küçücük de olsa bir şeyleri fark edebilmemiz. Devam ediyorum. Başlıyorum hatta, özür dileyerek. Şimdi öncelikle hayatında ne oluyor aklınızdaki kişinin? Buna bakalım. Terk etmek kartı geldi. Şimdi iki kart beraber geldi. Bırakmak istemedim bu kartları. Şimdi Alyans ve Kale kartı geldi. Şu an ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Burada sadakat ve güven konularıyla sınandığı bir durumun içerisinde geliyor. Burada en çok hissettiğim, özellikle bir evlilik varsa karşı tarafta, burada olmak istemiyor olmasına rağmen bu enerjiyi devam ettirmek zorunda hissediyor. Çabalama isteği içerisinde burada şöyle bir çaba var. Sanki gitmeyeceğini bildiği bir durumu devam ettirmeye çalışmak. Yani burada bir evlilik varsa o evliliğin bitmeyeceğini, devam etmeyeceğini düzeltiyorum, biliyor. Ya da burada bir beraberlik varsa, farklı bir beraberlik, evli olabilir. Evli olabilirsiniz, partner durumu olabilir karşıda. Bu ilişkinin gitmeyeceğini biliyor olsa da burada bazı şeyleri devam ettirmek zorunda hisseden bir enerji var. Ciddi bir terk etme isteği var. Çok net bir terk etme isteği var. Çünkü aslında olması gereken yerin burası olmadığının çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ancak burada diğer tarafa karşı bir sağlam duruş, sadakat bağı var diyebiliriz. Buradaki sadakat bağı birazcık böyle olabilir. Maddi olarak aklınızdaki kişiye güvenen bir enerji olabilir. Manevi olarak korunmaya ihtiyacı olduğunu aktarmış, yansıtmış olabilir. Aklınızdaki kişi bu kişinin ona olan güveniyle kendini çok güçlü, sağlam hissediyor olabilir. Ama burada bir değişiklik yapması gerektiğinin çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Olmak istediği yerin burası olmadığının çok net farkında ama bu geçişle beraber, değişimle beraber aslında burada ciddi hasarlar alabileceğini düşünüyorum. Bakın, gül ve üstünde de bomba var. Şuradaki o patlamadan, şuradaki o büyük enerjiden korkuyor diyebiliriz. Ama ciddi şekilde bulunduğu alanı terk etme isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Size karşı amacı ne? Buna bakalım. Sanırım Salı günüydü yayınlanan açılım, daha çok üçlü durumdaki o genel enerjilerin daha ayrıntılı bakımı. Bugünkü açılım, 2 açılım yapıyorum haftada. Bugünkü açılım daha çok sizin aklınızdaki kişinin amacını daha net görebilmenize, sizin neden bu ilişkinin içerisinde olduğunuzu anlayabilmeniz adına
Burada çok net bilgi almadım diye düşünürseniz o açılımda dinleyebilirsiniz. Şimdi amacı ne size karşı, buna bakalım. Ay kartı, hatta sonuç karar, akıntıyla gitmek ve imparator kartı. Şimdi burada ciddi şekilde bir ego savaşının içerisinde olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle size karşı kendi gücünü göstermek isteyen bir enerjisi var. Şimdi burada geçmişteki beraberliğiniz ya da geçmişten beri diyelim birbirinizle egosal bir çatışmanın içerisine girmiş olabilirsiniz. Birazcık bir enerji var. Kendimi göstermek istiyorum enerjisi var diyebilirim. İkinizin arasında ciddi sıkıntılı süreçler olmuş. Kendini bir çıkmazın içerisinde hissediyor ama şunun da çok net farkında. Yaptığı hatanın dönüşü çok zor olacak ve burada ciddi bir korku enerjisi var aklınızdaki kişide. Bir an önce harekete geçmesi gerektiğini, bir an önce bu enerjiyi, bu durumu düzeltmesi gerektiğinin farkında. Bir sonuca, bir karara varması gerektiğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ama bir taraftan da egosuna karşı, egodan dolayı harekete geçemiyor diyebiliriz. Bu ne demek? Şimdi yaptığı hatayı kabul ederek karşınıza çıksa, hatalarını aktarsa, özür dilese belki bir şeyler daha kolay çözülebilecek ama bunu yapabilecek güveni yok. Burada şöyle söyleyeyim, mesela çok kendine güveni olan, çok güçlüyüm olarak duran insanların birçoğunun altta yetersizlik duygusu vardır. Şimdi karşınızdaki kişi çok böyle sert ya da çok böyle güçlü, özgüveni yüksek gibi görüyor olabilirsiniz ama bunu koruma mekanizması olarak yansıtıyor olabilir çevresine. Burada birazcık o yaptığı şeyleri kabul etmekten kaçan bir enerji var. Ama ciddi bir çıkmazın içerisinde bu alanı düzeltmek istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Ekstradan da şunu söyleyeyim. Uzun süredir bu yorucu durumun içerisinde olabilir. Çünkü sistem diyor ki artık buradan çık, harekete geç. Buradaki labirent kartı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin olduğunu bize gösterir. Buraya bir kart alacağım. O yüzden bırakıyorum. Ay kartıyla korktuğu ne? En net korktuğu ne? Buna bakalım. Balık kartı. Şimdi parasal bazı durumlardan kaynaklı korkuları olabilir. İkilemleri de var. Balık kartı ikilemlerden de bahseder. Bolluk bereketten de bahseder bize. Şimdi burada bazıları için atacağı adımla beraber maddi kayıplar yaşayabilir. Buradaki maddi kayıp şöyle de olabilir. Kendi değerinden gideceğini düşünme durumu da olabilir. Ciddi bir ikilemin içerisinde yanlış bir karar verirse buradaki o otoritesinin, gücünün sarsılacağını da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Sizinle ilgili çok da ne yapacağını bilmiyor yani. Üçüncü kişiye karşı amacını yargı, valide, kadın kartı geldi. Yaratıcı. Şimdi açıkçası burada ciddi bir negatif bir enerji var aralarında. Burada çok sevgi ya da saygı gibi bir durum yok diyebiliriz. Diğer tarafa karşı ya da artık bu alandan ciddi şekilde kaçma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi vardı diyebiliriz. Birazcık bir enerji var. Şimdi amaç olarak ne dediğimizde aslına bakarsanız burada çok net bir şekilde yüzleşme ve görüşme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki o yaşanan durum her neyse tılsım üçlüsü de geldiği için tılsımlar paradan da bahseder bize. Arayışın son bulmasından da bahseder. Şimdi bu kişiyle arasında maddi bazı durumlar olabilir. Yaratıcı kartı geldi. Orada da yaratıcılık ikinci çakramızı bizim simgeler ve burada da hem para alanımızdır hem de cinsellik alanımızdır bizim. Şimdi bu noktada ciddi bir yüzleşme isteği içerisinde karşı taraf çok ciddi bir yargılama içerisinde. Bir kart daha alacağım buraya da. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ama buradaki o başlangıç çok da böyle bir başlangıç değil. Valide kartına bir kart daha alalım. Sağ kartı geldi. Şimdi sağ kartı birazcık görünüp sonra kaybolan enerjilerde olan biridir.
Şimdi burada baktığımızda aslında diğer tarafı da tamamen hayatından çıkarmak istemiyor diyebiliriz. Sadece buradaki enerji, yani yeni bir başlangıç yapalım. Sen burada dur. Ben de isteklerimi yine gerçekleştireyim. Şimdi buradan çıkabilmek adına daha yaratıcı bir durumun içerisinde olmaya çalışıyor. Kendine göre, böyle diyeyim. Burada işte örnek olarak veriyorum. Sevgi, saygı yoktur ama cinsellik vardır. O yüzden bu alandan çıkmak istemiyor olabilir. Ona çok iyi gelmiyor. Valide kartı ciddi negatif bir durumdur aslına baktığımızda. Bazıları için farklı bir enerjinin çalıştırılmış olma durumu da olabilir. Ama bunu çok hissetmedim açıkçası. Ben daha çok aklınızdaki kişinin negatif bir bakış açısı olarak burayı düşündüm diyebiliriz. Şimdi alamadığı bir hıncı olabilir. Bunu çok net hissettirdi. Şimdi örnek olarak veriyorum. Evlisinizdir siz ve partner durumudur ve bu partner işte sizin hiç haberiniz yoktur ama gelip size işte bu beraberliği söylemiştir örneğin. Burada yaptığı şey aslında aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle ilgili çok net kötü diyeceğim. Yani kötü bir enerjisi olduğunu diyelim. Kabul ettiği, çok böyle sevgi, saygı olarak o tarafın tamamen ortadan kalktığını ama diğer taraftan da canı istediğinde burada olması gerektiğini bize aktarıyor. Sağla beraber. Can istediğinde gelip gideceği enerjilerde biri, sorumluluk almak istemediği biri olmak istiyor diyebilirim. Yani burada ne olursa olsun kopmak istemiyor o taraftan. Devam edeceğim. Siz aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Ahlak, kupa altılısı, sıkışmış, mektup ve yonca. Şimdi burada çok net tutkudan bahseder, terk etmekten bahseder. Yonca kartı, cinsel durumlardan bahseder, öyle diyelim. Şimdi bakın burada öyle bir enerji var ki bu kişinin çocukluğundan gelen bir durum olabilir. Çocukluğunda ailede gördüğü bazı şeyler olabilir. Karmik bazı durumlar olabilir. Genel olarak ikili ilişkilerde çok da böyle toplumun ahlaklı olarak tanımladığı diyelim durumları yaşayamıyor ya da bunun tam tersi oluyor. Daha çok böyle işte aldatma odaklı biri olabilir. İşte üçlü durumların içerisine girme durumu çok yüksek olabilir. Daha çok şimdi birkaç kez de böyle konuştuk ya çakralarla ilgili. Yani biz bu hayata insan olmayı deneyimlemeye geliyoruz en başta. O yüzden o ilk üç çakranın işte o hayvani duygular diye dürtüler diyelim. O alanın aslında ilk etapta görülmesi, anlanması ve o alanda pozitif de hareket etmemiz gerekiyor. Ve bu noktada biraz aklınızdaki kişinin bu alanda sıkışıp kaldığını söyleyebiliriz. Yani burada daha çok hayatını işte tutkular yönlendiriyor olabilir. Birçok kişinin ahlaklı olmadığını düşündüğü davranışlara eğilimi olabilir bu kişinin. Mektup kartını iletişim olarak almadım. Mektup kartı daha çok bir sözleşme gibi hissettirdi bana. Şimdi bu kişinin geçmişiyle ilgili böyle bir durum olabilir. Kupa altılısı geçmişten, özlenen durumlardan vesaire bahseder ama geçmiş teması vardır. Dediğim gibi çocuklukta yaşanan bir durum olabilir, travmatik etkilemiş olabilir ya da karmik bir durumun içerisinde olabilir vesaire, bir sürü şey söyleyebiliriz buraya. Genel olarak bu kişinin toplumun kabul ettiği ahlak kuralları ile ilgili çok da uyumlu davranamayan bir enerjide olduğunu, daha çok böyle kendini hep şu enerjilerin içerisinde sıkışmış, sürekli bir tehdit, tehlike ya da huzursuzluk, güveni hissedemediği, sadakatin olmadığı durumlara doğru çekiyor olabilir. Umarım anlatabildim burayı. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle burayı şöyle söyleyeyim.
uzun süredir berabersinizdir bu kişiyle ve sürekli aynı sınavlardan geçiyorsunuzdur. Örneğin aldatıyordur sizi, sürekli aynı şeyler ve işte düzelir umudunuz vardır ve devam ettiriyorsunuzdur örneğin. Şunu unutmamak gerekiyor. Burada affedin affetmeyin gibi böyle bir şey zaten girmiyorum. Ama aynı döngülerden geçiyorsanız eğer o döngüyü kırmak için farklı adımların atılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Hayatınızda hep aynı şeyleri aynı şekilde devam ettirirseniz sonucun farklı olmasını bekleyemezsiniz. Beklerseniz sadece beklersiniz. Ama örneğin aldattı mı sizi? İşte örnek olarak veriyorum, aldattı. Şimdi o alanda bir şifa ya da bir çalışma yapılması ya da işte bir destek, psikoloğa gidebilir, psikiyatriste gidebilir, artık nereye şey yapacaksa aile danışmanına gidebilir. Gerçekten gayretini görmeniz gerekir. Ha, tamam ben dersimi aldımlık bir durum çok da olmayabilir, öyle söyleyeyim size. Tabii ki farkındalık çok çok önemlidir ama çok az kişi özellikle bu alanlarda gerçekten yaşadığımdan ders aldı mı hayatında tezahür ettirebilir. Bu alanlarda çünkü farkında olmadığı, bilinçaltında farklı kodlamalar olduğu için ya da işte karmik bir durum varsa bu durumu yaşıyordur. O yüzden o alanların net görülüp şifalandırılması gerekir. Dediğim gibi illa şifa çalışması gibi şey gibi düşünmeyin. Bir psikolog olabilir, psikiyatriste gidebilir, işte aile danışmanına gidebilir vesaire vesaire, bu tür destekler alabilir. Ama sadece durup yok yok ben tamam artık aldım dersimi şöyle böyle dediği noktada, ki burada siz de kendi aldatılıyorsanız kendi alanınızda görmeniz gerekenlere odaklanarak siz de o alanı şifalandırmanız gerekir. Tek tarafın da şifası yeterli olmaz. Çünkü siz de bu kişiyle bunu deneyimliyorsanız eğer zaten sizin de alanınızda güvensizlik ve terk edilme, aldatılma gibi konular vardır. Var olduğu için zaten birbirinizi bulmuşsunuzdur. O yüzden o alanlara iki tarafın da çok iyi bakması lazım. Devam edelim. Sizinle ilgili hangi adım atacak? Güzel geldi. Ancak biraz önce dediğim gibi işte bakın Yakut kartı. Yakut tutkudur, aşktır, cinselliktir, öyle diyelim. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacak. Aranızdaki negatif enerjileri şifalandırma isteği içerisinde çok net bir şekilde olacak. Sizin arasını düzeltmek istiyor. Burada istikrarlı davranmak istediği, daha çok böyle çaba kartı, böyle istikrardan bahseder, güvenden, bolluktan bahseder bize. Burada siz artık çok net bir şekilde tamam ben artık toparlıyorum, artık şöyle olmayacağım, böyle olmayacağım dediği bir sürecin içerisine girecek. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde sizinle olacak. Ve bununla ilgili adımlar atacak. Sadece bu noktada çok çok dikkat etmeniz gerektiğini tekrar söyleyeyim. Aslında bakın buranın şeyi bir önceki söylediğim şeylerin aynısı oldu. Yani size tamam ben düzeldim, ben artık geride bıraktım, şöyle oldu, böyle oldu olarak adımlar atacak olabilir. Bunu gerçekten isteyerek de atacak olabilir. Ama unutmayın ki kodlamaları, inançları neyse kişinin bunları hayatına çekme durumları devam eder. Yani bir şey değiştirmeden, değişmesi gereken alanı değiştirmeden, şifalandırmadan farklı bir sonuç alamazsınız. O yüzden evet size gelecek, adım atacak, sizinle bir şeyleri düzeltmek isteyecek olabilir. Ama bu noktada gerçekten o alanda ciddi bir çalışma yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle tekrar edeyim, bu döngüden daha önce de geçtiyseniz eğer. Bu ne demek? İlla şey de değil. Karşı taraf evlidir ve sürekli diyordur ki boşanacağım, ben zaten onu sevmiyorum, şöyleydi, böyleydi, bir sürü şey söylüyor olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, böyle konuşan insanların çoğu da zaten çok çok farklı oluyor söylediklerinden. Öyle aktarayım. Yani gelip karşınıza eşini kötüleyen, işte şöyle de biz onun hiçbir şekilde bir şeyimiz yok da şöyle olacak, böyle olacak diyen kişilerin de birçoğu bunu biraz karşı tarafı rahatlatmak adına yalan söylüyor diyebilirim. Çoğu. Tabii ki herkesin aynı şeyi söyleyemem ama dikkat etmenizde fayda var diyebilirim bu alana. Dediğim gibi adım atma enerjisi tekrar tam hadi gel bağlantıya geçelim, iletişime geçelim ya da işte bak ben sana söz veriyorum gibi yaklaşımlarda bulunabilir. Bir sürede aranız gerçekten iyi olabilmesi adına güzel adımlar atacak olabilir.
Ama deli kartındaki enerjiyi de unutmamak gerekiyor. Birazcık bir enerjidir. Gerçekleşmesini istediği durumlar için çok da düşünmeden harekete geçilen bir enerjidir. Birazcık da böyle toy bir enerjidir, yani öyle söyleyelim. Dikkat etmekte fayda var buraya. Evet, sistem neyi bilmenizi istiyor? Şeytan, dönüşüm, güneş, baykuş ve ev kartı. Şimdi öncelikle daha çok şöyle söyleyeyim. İkili ilişkilerle ilgili ev, aile, hane konularıyla ilgili şifalandırmanız, değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken birçok alanın olduğunu söyleyebilirim. Bakın, güneş kartı gerçeklerin ortaya çıkmasıdır, aydınlanmaktır, şifalanmaktır. Özellikle yaşadığınız olaylardan baykuş kartındaki gibi gerçekten artık tecrübe edinmeniz gerekiyor. Gerçekten artık bilgeleşmeniz gerekiyor. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. İşte biraz önce dediğimiz şeyler, karşınızdaki insanları işte o onu yaptı, bu bunu yaptıdan çıkıp, yargılamadan çıkıp kendi alanınıza bakmanız gerekiyor. Ben neden üçlü bir durumun içerisindeyim? Ben aile konusuyla ilgili ne düşünüyorum, ne hissediyorum, çocukluğumda ne gördüm? Bunlara bakmalısınız. Ya da ikili ilişkilerimde genel olarak ortak yaşadığım durum neydi? Hep mi aldatıldım? Hep mi üçlü bir durumun içerisinde kaldım? Ya da hep güvenim mi boşa çıktı? Neyse artık oradaki ortak durum geçmişinizden beri bu zamana kadar yaşadığınız ilişkilerde. Ya da bu ilişkide en çok hissettiğiniz duygu ne? Değersizlik mi? Seçilmemek mi? Neyse oradaki o duygu. Bunlara odaklanmanız ve bu alanları görmeniz gerekiyor. Karanlık taraflarımızın farkına varmamız ve bağımlılıklarımızı fark etmemiz gerektiğini söyler şeytan kartı. Aynı zamanda karanlık taraflarımızdan bahseder. Ve sistem diyor ki artık değişip dönüşmen gerekiyor. Artık dönüşme, kendini kapatmaman gerekiyor. Siz bu döngüyü daha önce yaşamış olma ihtimaliniz sizin çok çok yüksek. Bu kişinin dışında da başka daha önceki ilişkilerinizde de bunları yaşamış olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu alanlara çok iyi bakmanız gerekiyor. Sistem diyor ki tutku ve cinsellik konuları senin karanlık taraflarından biri olabilir. Buraya iyi bak. Bunu karşınızdaki kişinin cinselliğe karşı aşırı yoğunlaşma durumu olarak da görebilirsiniz. Kendinizde bastırdığınız durumlar varsa. Ya da bakın, bazı konularda çok net olabilirsiniz. İşte ben olsam şunu yaparım, ben kimseyi aldatmam, İşte ben aldatılırsam şöyle davranırım gibi yargılar var mı? Bakın, kimleri yargıladınız, kimlere acıdınız, bunlara bakın. Ailenizde sizin gibi durumlar yaşayan kişiler var mı? Her neyse yaşadığınız fark etmiyor. Bakın, burada doğru, yanlış, iyi, kötü bunlardan bahsetmiyoruz. Yaşadığınız döngüler neyse bunlara bakıp o alanları şifalandırmak zorundasınız. Şimdi şifalandırmazsanız bir sonrakinde. O zaman yapmazsanız bir sonrakinde. Ama bu bir sonrakinler, hani level gibi düşünün. Birinci level'da geçemezseniz ilk oyunlar, şeyler kolaydır ya. İkincisi daha zorludur. Üç daha da zorludur. En kolayı nedir? Şu anki durumunuz. Şu anki durumunuzda şifalanmaya odaklanın. Kendinizden kaçmayın. Artık görmeniz gereken alanları görmek zorundasınız. Burası artık son uyarı gibi bir durum diyebilirim. Güzel bir değerlendirme yapmanız gerekiyor dedi kartlar. Lütfen bakın, neleri yargılıyorsunuz? Kendinizi de yargılıyor olabilirsiniz. En başta sürekli söylerim. Başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamamaya özen göstermemiz gerekiyor. Bakın, kendinizde neyi yargılıyorsunuz. Ben şöyle asla olmam. Ben bunu asla yapmam. O asnalar var ya. Hadi geldi. İmza attım. Hadi gel bana demektir. Bakın, böyle imzalarınıza, kontratlarınıza neler var. Ve buraları şifalandırabilmek adına önce farkındalığınızı, daha sonra da kendi alanınızın içerisine dönüp kendiniz üzerinde çalışmanız gerektiğini unutmamalısınız. Kimseyi şifalandıramazsınız. Şifayı istemeyen kimseye şifa veremezsiniz. İlişki şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Aranızdaki negatif enerjiyi değiştirip dönüştürebilmek adına. Ama karşınızdaki insana bir şey yapamazsınız. Siz değişirsiniz. Sizin değişen o güzel enerjinizde karşı tarafında farkındalığı yüksekse o da şifalanır. Ona da etki gider. Ama onun farkındalığı sizin kadar yüksek değilse sizin beklediğiniz seviyeye geçemeyebilir.
Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok konuştum. Farkındayım. Affola. Ama gerçekten yargılamadan dinlediğinizde hayatınızda birçok şeyi fark edeceksiniz. Aslında ne kadar görünür olan ama görmediğimiz şeyleri kolaylıkla fark etmeye başlayacaksınız. Lütfen kendinize bu güzelliği yapın. Hoşça kalın.